Herkese selamlar, merhabalar. Tahir El Koca ben YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 27 Mart Pazar ve hava gerçekten çok güzel, insanın enerjisini yükseltiyor. Kripto ve piyasa tarafında da geçtiğimiz aylardaki hafta sonlarına göre oldukça güzel, en azından stabil bir hafta sonu yaşıyoruz. O açıdan gerçekten benim için şu an güzel bir gün geçiyor arkadaşlar. Bugün de yeni bir video çekip bu videoda hem daha önce sizlere verdiğim Bitcoin hedefini hem de Mart ayında paylaştığım altcoin'lerden ne kadar kar ettik, ne durumdayız, onları sizlere anlatmak istedim. O coinlere bazı eklemeler de yapacağım. Bazı güzel eklemelerle videomuzu daha da güzelleştirmeye çalışacağım arkadaşlar. Öyleyse dilerseniz hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Evet, tekrardan selamlar. Bu videoda söylediğim gibi öncelikle Bitcoin hedefimle alakalı güncellemeler yapacağım. Yani hala bekliyor muyum? Ufak da olsa farklı değişiklikler var mı? Onları anlatacağım. Sonrasında da 2 hafta önce paylaştığım Mart ayı altcoin sepetindeki coinlerin durumunu sizlerle tekrardan bir gözden geçireceğiz ve yeni bazı altcoin'lerden de bahsedeceğim. Bitcoin'e baktığınız zaman zaten hiç destek trend çizmeye bile gerek yok arkadaşlar. Şu anda çok önemli bir bölgede olduğunu görebilirsiniz. Daha önce burası kırıldıktan sonra çok sert bir şekilde düştüğünü ve sonrasında da bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere deneyip, hatta şurayı da sayarsak 7 gün boyunca burayı kırmayı deneyip üzerine çıkamadığını, çıksa da yeri düştüğünü görüyoruz. O yüzden Bitcoin'in şu anda çok önemli, çok sağlam bir direnç bölgesinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tekrar destek dirençlerimizi açalım. Yani burası kırılırsa artık net bir şekilde 52 bin, 53 bin dolar gelme ihtimali çok yüksektir diyebileceğim buradaki 45 bin, 46 bin arası direnç bulunuyor arkadaşlar. Hareketli ortalamalarımıza baktığımız zaman zaten bunların üzerindeyiz. Her ihtimale karşı, yani bakın burada yükselen dipler var. Olası bir yüksek dip daha yapma ihtimaline karşı tekrardan bir 42 bin dolarlara kadar böyle bir düzeltme sonrasında tekrar bir yükseliş gelebilir. Ama o düzeltme olursa da açıkçası buraya kadar düşmesindense ben 42 bin 500, 43 bin dolarlara kadar düşebileceğini düşünüyorum. Ama benim düşüncem hala bu 14 Haziran'da, yani 14 Haziran temsili bir tarih ama Haziran ayı içerisinde Bitcoin'in yeni bir ATH yapıp 70 bin dolara kadar çıkabileceğini hala düşünüyorum arkadaşlar. Şuradaki çok basit, çok temsili bir tahmin aslında. Hani çok ciddi bir şekilde kesin olur deyip bütün yatırımımı o şekilde yapmıyorum ama orta vadeli yatırımlarımda ben Bitcoin'in artık buradan toparlayabileceğini düşünüyorum. 4 saatlikte de şöyle biraz daha yakından bakalım. Daha yüksek dipler, daha yüksek tepeler yapa yapa ilerliyor. Buradan şöyle bir, hatta sizlerle beraber şöyle bir çizmeyi deneyelim mesela. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar, olası bir düşüşte örnek veriyorum, buradaki ortalamamızı da düşünürsek 43 bin dolara kadar bir düzeltme gelebilir veya mesela buradan 44 bini tekrar bir test edip buradan sonra bu direnci kırabilir. Ancak dediğim gibi şu an en önemli bölge şu anda bulunduğumuz 45.500 dolar seviyesi. Yani buradaki, bakın burada ne güzel destek olarak çalışmış ama kırıldıktan sonra çok sert düşüş gelmiş. O yüzden burası kırılırsa sonrasında çok sert yükseliş gelebileceğini düşünüyorum. Yani Bitcoin ile alakalı benim tahminlerim bu yönde arkadaşlar. Total market cap grafiğimize de şöyle bakalım. Tabi desteklerimizi, trendlerimizi açalım. Şu anda çok güzel bir tekrar yükselen trendimiz var. Bitcoin'in fiyatı yükselince doğal olarak piyasa değeri de yükseliyor. Ama piyasaya giren paranın da yükseldiğini çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Total 2 ve dominans tablolarımızda hani çok detaylı bir şekilde ben inceliyorum her zaman. Şu anda oldukça pozitif görünümleri var arkadaşlar. Onun dışında biliyorsunuz geçtiğimiz 2 hafta önce Mart ayı için çok güzel bir altcoin sepeti hazırladım. Bu sepette 5 tane kripto para paylaştım sizlerle. 5'i de çok güzel kar bıraktı arkadaşlar. Yani bazıları şu anda verdiğim seviyeye yaklaşmış olsa da hala şu anda bile verdiğim fiyatların üzerinde hepsi. O yüzden gerçekten çok mutluyum ve bu mutluluğumu da sizlerle şu şekilde paylaşmak istiyorum. Öncelikle Frontier'den, yani Front'tan çok güzel kar ettik. Hani o videoyu izleyenler bilir. Hani inanmayanlar falan da olursa hani lütfen gidip baksınlar. Ben Frontier'i verdiğimde dedim ki bakın buradaki yükselişleri çok fazla yapıyor dedim ve ben bu videoyu paylaştığım zaman şöyle bir günlük grafiği açalım. Hani 2 hafta önce 12 Mart'ta paylaşmıştım. 12 Mart şu tarihe denk geliyor. Yani buradan görüyorsunuz. Bu tarihe denk geliyor. Ben onu paylaştıktan sonra şu şekilde bir yükseliş yaptı. Çok güzel kar bıraktı. Orada ben hatta videoda özellikle söyledim. Bakın Frontier uzun vadeli bir yatırım için değil. Bu tarz yükselişte satabilmek için alınması gereken bir coin. Ve Frontier'i de aldığımız yerden bu şekilde bir yükselerek %68 bir kar bıraktı.
tam tepede satamamış olabilirsiniz. Bu çok doğal, yani ben de o fiyattan satamadım ama hani yaklaşık olarak şuradan bile satmış olsanız %37 civarı bir kar var ve bu kar hani bir haftalık bir süreçte yani gerçekten çok güzel bir kar bıraktı. Onun dışında Kadena şu anda paylaştığımız seviyenin yani tam olarak aynı seviyede aslında 6.70 civarından vermiştim. Şu an neredeyse aynı ama bunun öncesinde ben paylaştıktan sonra yine %6-7 güzel bir yükseliş gösterdi bize. Ripple'a bakıyorum. Ripple şu anda paylaştığımızdan beri %10 civarı bir yükseliş gösterdi. Çok güzel, yani çok stabil bir kar bıraktı. Yani bu tarz ufak ama böyle düzenli karlar zaten sizi kriptoda çok güzel ilerletecektir arkadaşlar. Sermayenizi katlama açısından çok yararlı olacaktır. Şu anda Ripple'a baktığımız zaman 0.85 bizim için önemli bir direnç. Bu direncin kırılması şu anlık biraz zor gibi duruyor. Çünkü Bitcoin de direnç bölgesinde. Olası bir Bitcoin düşüşünde Ripple için en sağlam desteğin çok sağlam olur mu bilmiyorum ama 0.82, onun da altında daha sağlam duracağını düşündüğüm 0.80 dolar seviyeleri Ripple için önemli seviyeler. Onun dışında Solana'yı paylaşmıştık arkadaşlar. Solana'yı da 80 dolar seviyelerinden paylaşmıştık. Şu anda 101 dolar seviyelerinde, paylaştıktan sonra yine %30 civarı yükselerek çok güzel bir kar bıraktı. Solana'ya baktığımız zaman zaten hani gerçekten çok yani dip yaptı. Yani 78, hatta şöyle bakalım 75 dolara kadar düştü. Hani şu anda alım için uygun mudur derseniz yine Solana'da aynı Bitcoin ve Ripple gibi direnç bölgesinde. Şöyle göstereyim, hani bu direnci neye göre belirliyoruz? Bakın burada çok güzel tutunmuş, destek olarak kullanmış. Sonrasında buraya geldiği zaman burayı kırmayı başaramamış, yani yetmemiş. Sonrasında burada tekrar buradan red yemiş ve geldiğimiz zaman burada yine takıldığını görüyoruz. Eğer Solana'da 100 dolar üzeri kapanışlar yaparsa en kötü ihtimalle bile 112 dolarlara, 118 dolarlara kadar rahat çıkabilecek durumda arkadaşlar. Bir de Mana'yı paylaşmıştık. Decentraland biliyorsunuz Metaverse alanında en başarılı projelerden bir tanesi. Hatta en başarılısı bile denebilir, yani çok da abartmış olmayız. Şu şekilde bir yükselen trendimiz vardı. Kırıldıktan sonra destekler tek tek böyle parçalandı. Şu anda bu yükselen trendimizin altında kalıyoruz. Bu kısmın üstüne geçebilirsek, bu trendin üstüne kırabilirsek oldukça güzel. Tekrardan buradaki örnek veriyorum 2.90, 3.11, 3.44 dolar seviyelerine kadar yükseliş görebiliriz. Destek seviyelerini zaten buradan görüyorsunuz ve Mana'yı da o videoda paylaştıktan sonra %17.5 civarı bir kar yakaladık arkadaşlar. Genel olarak bu 5 coin'den çok güzel kazandık. Bir de BGB token var biliyorsunuz, yine Bitget borsasının token'ı. BGB token'ı da ben hani gerçekten çok severek yatırım yapıyorum. Yani sadece yatırım değil, alsat için de çok işime yarıyor. Gördüğünüz üzere fiyat yükselişi gerçekten çok istikrarlı. Ben ilk paylaştığımda 10 dolar civarı falandı yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda hani 2 kattan fazla bir kar elde ettik. Bitget borsasında da hesabınız yoksa BGB token yatırımı yapmak isterseniz açıklama kısmına link bırakıyor olacağım arkadaşlar. Evet, genel olarak anlatabileceklerim bunlar arkadaşlar. Eğer farklı sorularınız da olursa lütfen yorum kısmından sormaktan çekinmeyin. Ek olarak tekrar belirteyim. Terry Traders VIP Trade grubumuzda, duyuru kanalımıza ve sohbet grubumuza katılmayı unutmayınız arkadaşlar. YouTube kanalıma da abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve ek olarak eğer Twitter'dan da takip ederseniz böyle sık sık paylaştığım tweetlerden, düzenlediğim çekilişlerden de haberdar olabilirsiniz. Öyleyse bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.